Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Patili eldiven yapımını sizlerle paylaşacağım. Yapımı çok kolay, görünümü çok güzel. Gençlerin, çocukların çok beğendiği bir model. Yetişkin için yapıyorum. İstediğimiz her türlü iple yapabiliriz. Her türlü ayrı renklerde de çok hoş oluyor. Eldivenimizin ilk önce ortasını yapıyoruz. Arttırma yaparak bileğimize gelene kadar büyütüyoruz. Elimizin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de ayarlayabiliriz. İki parça halinde hazırlıyoruz, birleştiriyoruz, lastiğini yapıyoruz. Lastiğinin uzunluğunu, kısalığını da kendimize göre ayarlayabiliriz. İki şerit halinde zincir çekiyoruz. Süslemesi çok hoş oluyor. Sonrasında da patilerini yapıp bitiriyoruz. Parmağımızın üstüne de tırnak görünümlü alıyor. Yapımına başlayalım. Eldivenimizi elimizde yarım kalmış iplerle, koton iple de yapabiliriz. Kullandığım ipim Nako Denim Sport. Renk kodu 4130. Krem rengi ipim de aynı marka, elimde kalmıştı. Ana rengini krem rengi iple yapıyorum. Patiler için de bu rengimizi kullanıyorum. 3,5 numaralı tığ. Eldivenimizin bir tanesini yaptım, hazırladım. İkincisini beraber yapacağız. İpimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 15 adet zincir çekiyoruz. On dört, 15. 15 adet zincir çektim. Yanındaki zincirin üstteki tek ipini alıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini birden çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Zincirin tek ipini alıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. 13 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 11 12 13 14. zincirin içerisine batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir kez daha batırıyorum. 2 bir kez daha batırıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Dönüyorum. İlk baştaki sık iğnenin boşluğuna, ara boşluğuna bakın, ipimi de alıyorum, gizleyerek sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 13 tane de bu tarafta sık iğne yapıyoruz. Sekiz, 9, 10, 11, 12 ve son sık iğnemi yaparak 13 tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. İlk boşluğa sık iğne yapıyorum. 2 3
12, 13. 13 adet sık iğne yaparak orta noktaya geldik. 1, 2, 3. 3 tane arttırma yapmıştık. İlk boşluğa batırıyorum. 1, aynı boşluğa batırıyorum. 2. Tepe noktasındaki boşluğa batırıyorum. 1. Burada da bir arttırma yapıyorum. 2. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tane sık iğne yapmıştık. 3 tane sık iğnenin tepe noktalarına ikişer tane arttırma yaparak 6 tane sık iğne yaptık. Dönüyorum. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 13 tane sık iğne yaparak gelelim. 11, 12, 13. 13 sık iğne yaptık. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. İlk boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 13 adet sık iğne yaparak gelelim. 11, 12, 13. 13 adet sık iğne yaptım. İkişer tane arttırma yapmıştık. 6 tane sık iğnemiz vardı. İlk arttırmamızın boşluğuna batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir, aynı boşluğa batırıyorum. Bir çift. Yanındaki boşluğa bir tek. Yanındaki boşluğa bir çift. Yanındaki boşluğa bir tek. Son boşluğa da bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift yaparak tamamladık tepe noktamızı. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. 13 tane sık iğne yaparak sıramızın sonuna geliyoruz. On bir, 12, son sık iğne yapıyorum. 13. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. İlk boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 13 tane sık iğne yaparak gelelim. 13 tane sık iğne yaptım. Sayarak gelelim. 13 tane sık iğne yaptıktan sonra bir önceki sırada bir tek bir çift yapmıştık. Bu sıramızda iki tek bir çift yapıyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2. 2 tek yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1. Aynı boşluğa batırıyorum. Bir çift yaptım. 2 tek bir çift. Bir tek. Bir tek. Bir çift. 1, 2, yanındaki boşluğa son üçüncü çiftimize de bir çift yapıyoruz. 13 sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sayarak gidelim. Sayılarımız 13 olacak. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Sık iğne yapıyorum. 13 sık iğne yaparak devam edelim.
13 sık iğne yaparak geldik. Bu sıramızda 3 tek bir çift yapıyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tek. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1. Aynı boşluğa batırıyorum. 1 çift. 3 tek bir çift yaptık. 1 2 3 tek, 1 çift. Aynı boşluğa batırıyorum. 1 çift. 1 2 3 tek, 1 çift. 13 sık iğne yaparak bitiriyoruz. Burada tığımı çıkartıyorum. 3 tek bir çift yaparak tepe noktasını tamamladık. 13 sık iğne yaparak da bitirdik. Burada elime ölçüyorum. 3 tek bir çift benim elimin ölçüsüne göre tam geldi. Örnek olarak 4 tek bir çift yaptım. Burada deniyorum. Bu da oldu. 4 tek bir çift. Kenarları bol geldi. 3 tek bir çift tam geldiği için burada bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu sıramızda 10 tane sık iğne yapacağız. 2 3 10 adet sık iğne yaptık. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmek var. Üçünü birden çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Üçünü birden çekerek çakma sık iğne yapıyorum. 2 tane çakma sık iğne yaptık. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. İkisinden geçiriyorum. Son ikisinden de geçerek ikili trabzan yaptım. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorum. 2 tane battık. Tığıma doluyorum. 3 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 3 tek, yanındaki boşluğa batırıyorum. 1 çift. İkinci çiftimiz oldu. 5 tane çift olacak. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 1 çift. Üç tek, son çifti yapıyorum. Bir, aynı boşluğa batırıyorum. Son çiftimizi yaptık. Sayıyoruz. İlk çiftimiz 1 2 3 4 5. 5 tane çiftimiz oluyor. Başlangıçta 2 çakma sık iğne ile başlamıştık. Bitişte de aynı şekilde 2 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Çakma sık iğne yaptım.
yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tane daha çakma sık iğne yaptık. 10 sık iğne ile bitiriyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. 11 sık iğne yapıyoruz. 11 sık iğne yaparak geldik. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa, tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden çekiyorum. Bir tane çakma trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa batırıyorum. Parmaklarımızı yapıyoruz. İkili trabzan yapıyorum. 1. Aynı boşluğa 5 tane trabzan yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım. Burası bizim baş parmağımız. Bir boşluk atlıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Baş parmağımızın olduğu yere sadece 2 tane sık iğne yapıyoruz. Öbür parmak aralarında birer tane sık iğne yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa 5 tane trabzan yapıyoruz. Beş tane trabzan yaptık. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir boşluk atlıyorum. Tığıma doluyorum. İkinci boşluğa 5 tane trabzan yapıyoruz. Sık iğne yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa 5 tane trabzan yapıyoruz. Son parmağımızı yaptık. 1 2 3 4 5. 5 tane trabzan az gelirse 6 trabzan da yapabiliriz. Başlangıçta bir çakma trabzan, bir boşluk yapmıştık. Bir boşluk bırakıyorum. İkinci boşluğa çakma trabzan yaparak bitiriyoruz. Sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Son boşluğa batırıyorum. 13 tane sık iğne olarak bitiriyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlk boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1
14, 15. 15 sık iğne yaparak ilk trabzanın tepe noktasına kadar geldik. 5 tane trabzan yapmıştık. Baştakine ve sondakine sık iğne yapıyoruz. 3 tane trabzana arttırma yaparak trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tanesine. Tığıma doluyorum. İkinci trabzanın tepe noktasına aynı boşluğa batırıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Üçüncü trabzanın tepe noktasına bir kez daha trabzan yapıyorum. 2. Yanındaki dördüncü trabzanın tepe noktasına bir kez daha trabzan yapıyorum. 6 tane trabzan oldu. 5. trabzanın tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Orta boşluğa batırıyorum. Sık iğne yaptım. 5 tane öbür parmağımızdaki olan ilk trabzanın tepe noktasına da bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne oldu. Tığıma doluyorum. Beşli yaptığımız ikinci trabzanın tepe noktasına 2 tane trabzan yapıyoruz. Yanındaki boşluğa 2. 3 tane trabzana 2 tane ikili trabzan yaparak 6 tane trabzan oldu. Son trabzanın tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne. Orta boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki trabzanın ilk trabzanın tepe noktasından sık iğne yaparak 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sadece baş parmağın olduğu yerde 4 tane sık iğne olacak. Burada baş parmak olduğu için 2 tane sık iğne yapmıştık. Buradaki sık iğne sayımız 4 olacak. Trabzanın tepe noktasına batırıyorum, sık iğne. Orta boşluğa batırıyorum, sık iğne 2. Yanındaki sık iğne boşluğuna batırıyorum 3. Trabzanın tepe noktasına batırarak 4 tane sık iğne oluyor. Son trabzanın tepe noktasına batırıyorum, sık iğne. 13 tane sık iğne yaparak bitiriyoruz. On iki, 13 sık iğne yaptık. Bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Eldivenimizin bir parçasını bitirdik. İkinci parçasında ipimizi kesmiyoruz. Eldivenimizin 2 parçasını da hazırladık. Birinde ipini kestim, birinde kesmedim.
Baş parmakları üst üste getiriyoruz. İlmeğimin olduğu yerde bırakıyorum. Öbür parçamızın dip noktasından ilmeğimi içeriye alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sayılarımız eşit. Dip noktasından tekrar batırıyorum. Öbür taraftan da aynı şekilde ipimi çekiyorum. Kısa ipimi de şöyle gizliyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Onun karşısına denk gelecek ilmeğin de karşısına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Trabzanın dip noktasına kadar sık iğne yaparak geldik. Burada püf noktamız, sol elimin eldivenini yapıyorum. Birini kenar işlemi yaparken içeriden yapıyoruz, birini dışarıdan yapıyoruz. Sağ elimin eldivenini kenardan yaptığım yeri sağ elimin üstüne koyuyorum. Üste kalacak şekilde oluyor. Patisi iç kısmında. Eldivenimizi iç kısmından dikiyoruz. Ön yüzeyini çeviriyorum. Katlıyorum. Baş parmağın olduğu yer. Elimin üstüne yerleştiriyorum. Üste olacak parçasını dikiyoruz. Burada ilmek belirleyiciyle belirliyorum. İç kısmını çeviriyorum. Birleştireceğiz. İlmek belirleyicimin olduğu nokta dış kısmından kenar işlemi yapıyoruz. Baş parmağımızın olduğu ilk trabzanın tepe noktasından tığımı içerisine geçiriyorum. Öbür parmağımızın da ilk trabzanından tığımı içerisinden geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum, birleştiriyorum. İlmek belirleyicimin olduğu parça. Bu taraftan kenar işlemi yapıyoruz. İlk boşluğa batırıyorum. 1. Sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2. 3. 4. 5 sık iğne yaptım. Parmak boşluğunda. Burada parmağımıza deneyelim. Dar gelirse 6 sık iğne de yapabiliriz. Birleştiriyorum. Son trabzanın tepe noktasından tığımı içerisine batırıyorum. Onun karşısına denk gelecek son trabzanın da içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burası bizim baş parmağımızın olduğu nokta. 2 sık iğne yapmıştık. 3 tane sık iğne oldu. Son trabzanı ve öbür parmağımızdaki ilk trabzanı da birleştirerek 5 tane sık iğne yapacağız. Bir tanesini yaptık. Sık iğne boşluğuna batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. 2. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3. Yanındaki sık iğne boşluğuna batırıyorum. 4. Trabzanların tepe noktasına batırıyorum. 5 sık iğne oldu. Kenar işlemi yapıyorum. Dış taraftaki eldivenimizin parçasından 1, 2,
3, 4, 5. 5 sık iğne yaptım. Birleştiriyorum. Son trabzanın tepe noktasından ipimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu parmak boşluklarında 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, sık iğne boşluğundan 3 ve trabzanın tepe noktalarından birleştiriyorum. 4. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İki, 3, trabzanın tepe noktalarından batırıyorum. 4. Öbür eldivenimizde de iç kısımdan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Birleştiriyorum. Beş sık iğne yaptım. Son trabzanları tepe noktasından birleştiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada da yine aynı şekilde sayılarımız eşit olduğu için birleştirerek sıramızın sonuna geliyoruz. Son boşluğa da batırıyorum. İpimi çekiyorum. Bir zincir çektim. Kenar işlemi yaptığımız bakın ön tarafta oluyor. Kenar işlemi yaptığımız tırnak görünümü olan yeri, ilmek belirleyicimin olduğu nokta. Burada deniyorum. Elimizin iç kısmı. Bakın tırnak modeli oluşmuş oldu. Eldivenim bilek hizasına geldi. Burada kenar işlemini yapacağız. İlmeğimi içerideydi. Dışarıya aldım. Bir zincir çekmiştik. Dip noktasına batmıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada boşluklar gözüküyor. Her boşluğa sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Birleştirme noktamız. Sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum.
Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sıramızın sonuna geldik. Tığıma doluyorum. Son boşluğa batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu boşluk, yanındaki boşluk, zincir çektiğimiz boşluk, batmıyoruz. 3 zincir çekmiştik başlangıçta. Trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. 1 2 3. 3 zincir çektim. Yanındaki trabzanın tığıma doluyorum. Tığımı içeriye yöneltiyorum. Trabzanın belini dolayarak dışarıya çıkartıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Tığımı bu sefer iç kısmından trabzanın belini dolayarak içe alıyorum. İç kısmından ipimi çekerek ikili trabzan yapıyorum. Biri dışarıdan oluyor, biri içeriden. Bir dışarıdan, bir içeriden. Şimdi dışarıdan tığımı içerisinden alıp ikili trabzan yapıyorum. Belini doluyorum. İçeriden trabzanın etrafından ipimi çekerek ikili trabzan yapıyorum. Dışarıdan tığıma doluyorum. İçeriden ipimi çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Son trabzanı dışarısından belini dolayarak ikili trabzan yaptım. Başlangıç noktamıza geldik. Trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Zincirde arada iç kısımda kalıyor. 1 2 3. 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Başlangıçta dışarıdan yapmıştık. Aynı şekilde devam ediyoruz. Dışarıdan yaptıklarımızı dışarıdan, içeriden yaptıklarımızı içeriden yapıyoruz. Dışarıdan yaptığımı dışarıdan belini dolayarak trabzan yaptım. Yanındakini içeriden yapmıştım. İç kısmından tığımı çıkartıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Beş sıra yapacağım. İstediğimiz uzunlukta da yapabiliriz. Dışarıdan yaptım. İçeriden son dışarıdan trabzan yapıyorum. Tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. 5 sıra ördüm. Aralarda çizgiler var. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da ipimizi iç kısmından gizleyerek aşağılara doğru ipimizi gizliyoruz. Eldivenimizin lastiğin başladığımız noktanın altında 1, 2 sıra delikler var, boşluklar. Bu boşluklardan zincir çekerek şerit halinde yapıyoruz. Tığımı içeriye aldım. İpimi de iç kısma alıyorum. Tığımla çekiyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. İçerisinden geçirip bir tane zincir yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. İlmeğimi biraz uzun tutuyorum. Çok
sık zincir çekersek elimiz içerisine girmez. Burada sık zincir çekmeyelim. İlmeğimi yükseltiyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi içerisinden çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi iç kısmından çekiyorum. Zincir çektim. Bu şekilde tamamlıyoruz. Gelelim. İlmeğimi alt sıradan boşluktan çıkarttım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Zincir çektim. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Bir zincir çektim. Burada da aynı şekilde sıkmadan zincirlerimizi çekiyoruz. Eldivenimizin patilerini yapacağız. İpimi aldım. Orta parmağıma doluyorum. Doladığım yerden tığımı içerisinden geçiriyorum. Parmağımdaki ipi içerisinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Sihirli halka yapıyorum. Parmağımı içerisinden çıkartıyorum. İpi biraz çekip halkayı küçültüyorum. Halkanın ortasına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 10 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne yaptım. Kısa ipimizi çekiyorum. Halkayı biraz küçültüyorum. İlk baştaki sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Dikmek için pay bırakıyorum. Halkamızı da biraz daha küçültüyoruz. İpimizi iyi bir şekilde çekiyoruz. İki eldivenimiz için 10 tane hazırlıyoruz. Eldivenimizin ortasını yapıyoruz. İpimi alıyorum. Orta parmağıma doladım. Yine aynı şekilde sihirli halkayla başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Parmağımı çıkartıyorum. Halkayı biraz küçültüyorum. Bir zincir çekmiştik. 4 zincir çekiyoruz. 2 3 4. Tığıma bir doluyorum. Bir kez daha doluyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Halkanın ortasına batırıyorum. İkisinden geçiriyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. İkisinden de geçiriyorum. Son ikisinden de tığım içerisinden geçirerek üçlü trabzan yaptım. 2 kere doluyorum. Üçüncü üçlü trabzanımızı yaptık. 3 tane. Bir kere doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane. Bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Yanına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 kere doluyorum. 1
2, 3. 3 tane üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Halkanın ortasına sık iğne yapıyorum, sabitliyorum. Kısa ipimizi de çekiyoruz. Halkanın ortasını küçültüyoruz. Modelimiz ortaya çıktı. Bir zincir çekiyorum. Başlangıçta 4 zincir çekmiştik. 4 zincir boşluğuna bir tane sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzanın boşluğuna 1, 2. Yanındaki boşluğa 2 tane sık iğne. Yanındaki boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. İkili trabzanın boşluğuna 1, yanındaki boşluğa 1, bir zincir boşluğuna batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Üçlü trabzan yapmıştık. Yine bir zincir boşluğuna bir tane sık iğne yapıyorum. İkili trabzanın tepe noktasına batırıyorum. 1. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa 1. Üçlü trabzanın boşluğuna 1, 2. Yanındaki boşluğa 2 sık iğne. Yanındaki boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekip sabitlemiştik. O boşluğa da batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada ipimizi biraz daha çekiyoruz. Halkamızı küçültüyoruz. Halkanın ortasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada da dikmek için pay bırakıyoruz. İpimizi kesiyoruz. Halkanın ortasını biraz daha küçültüyorum. Eldivenimizin ortasına dikiyoruz. 2 eldivenimiz için 2 tane yapıyoruz. Yapıp gelelim. Eldivenimiz bitti. Kenar işlemi yaptığımız tırnak şeklini alıyor. Patileri çok hoş oldu. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.